3000 yıllık gizem çözüldü mü? Son günlerde Pentagon'un açıkladığı ve uçan araçlar gerçek mi? Peki bu cisimler gerçekse nereye iniyorlardı? Geçmişten bugüne sürekli bizimle iletişim halindeler miydi? Ve garip kafa yapılı insanlar bu gelişmiş toplumlar ile neler yaşadı? Garip kafalı derken yani kafa tasları aynı uzaylı gibi görünen insanlar. Bu konuya ilerleyen bölümlerde değineceğim. Şimdi sizi 12.300 kilometre uzağa götürüyorum. Yer Güney Peru. Bu çizgiler 320 kilometre kare bir alana yayılmış durumda. 800 adet düz çizgi. En uzunu 15 kilometreye kadar uzanıyor. Bugün tıpkı hava alanlarında olduğu gibi iniş yerlerini ve kalkış yerlerini gösteren çizgiler olabilir. Nedir bu çizgilerin gizemi? İsviçre'de araştırmacı Erik von Daniken bu çizgilerin uzay araçlarının düzlüklerle kolayca inebilmesi için çizilmiş olabileceğini söylüyor. Yani uzaylı ırkları bundan binlerce yıl önce dünyayı ziyaret etmiş olabilirdi, öyle mi? Sadece çizgilerden mi oluşuyordu Nazca çizgileri? 1927 yılında bölgede uçuş yapan bir pilot tarafından Nazca düzlüklerine ve tepelerine yayılmış 100'e yakın resim ve 150 kadar geometrik şekil tespit edildi. Jeoglif denilen hayvan, çiçek, insan ve geometrik şekiller İnkaların atası olarak bilinen Nazca toplumu tarafından çizildi. İşin garip tarafı bu şekiller sadece belli bir yüksekliğe çıkıldığında görülebiliyordu. Nasıl yani? Böyle büyük ölçekli resimleri nasıl yapıyorlardı? Bu kadar büyük şekilleri çizmeleri için gökyüzünden yönlendirmeleri gerekiyordu. Yaklaşık 3000 yıl önce yaşamış bir toplum uçmayı keşfetmiş miydi? Ya da çok ileri düzeyde gelişmiş bir toplum olan uzaylılar tarafından mı kullanılıyordu? Düşünün, daha uçacak bir balonları dahi keşfetmemiş insanlar neden sadece gökyüzüne çıkıldığında görülebilen tuhaf şekiller çizsin? Ya da bir diğer seçenek olan gökyüzünden gelecek olanlara çizilmiş olabilir mi? Birçok antik metinde geçen gökten gelenler bu varlıklar olabilir mi? Sümerlilerin kayıtlarında bahsettiği Anunnakiler. Mısır hiyerogliflerinde resmedilen uçan cisimler. Tüm bunlar gerçek mi? Gerçek olmasaydı bunca toplum neden onları tasvir etsin? Peki bu çizgiler ve resimler neden gökyüzündekilere yapılmış olabilir? Bazı bilim adamlarına göre bu bölge uzay araçlarının iniş alanı olarak kullanılıyordu. Bazı şekiller sanki yol çizgileri gibiydi. Bazıları da yön gösteren oklardan oluşuyordu. Nazcalar gökten gelen uzaylıları kendilerine tanrı edindiklerinden onların inişini kolaylaştırmak için bu şekilleri ve çizgileri çizdiği düşünülüyor. En büyük şekil 300 metre boyunda. Bu gerçekten devasa sayılabilecek bir resim. Nazcalar düzlükleri bir tuval gibi kullanmıştı. Çizgiler çöl üzerinde bulunan demir oksit taşların kaldırılması ile yüksek miktardaki kireçli toprağın sertleşmesi sonucu oluşturulmuştu. Yani üstteki koyu renkli çakıllar kaldırılarak alttaki kireç yapılı açık renk toprak kolayca çizilmeyi sağlamış. Ayrıca bu bölgeye neredeyse hiç yağmur yağmıyordu. Böylece binlerce yıl bozulmadan kalabilmişti. 10 kilometrelik bir üçgen ve bugünkü teknoloji araçlarının hesaplamalarına göre en ufak bir sapma yok. Bugünkü teknolojiye binlerce yıl önce yaşamış bir toplum nasıl erişti? Bizim bilmediğimiz bir takım yardımlar alıyor olabilirler mi? Bazı şekillerde hesaplamalara göre yıldızların yerleri ve konumlarına göre resimlemeler yapılmıştı. Bu örümcek çiziminde Orion takım yıldızına birebir uyulmuştu. O antik fakat gelişmiş toplum yıldızların yerini oldukça iyi biliyordu. Bu çizimde El Astronoto denilen şekil. Oldukça garip görünüyor değil mi? Orantı olarak vücuttan oldukça geniş bir kafa ve iri gözlere sahip.
Aynı bugün uzaylıların resmedildiği gibi. Geometrik şekillerde en ufak bir sapma yapmayan ve figürlerde yıldızları konumlandıran insanların bu yaratıkta hata yapması düşünülebilir mi? Şekile baktığımızda bir eli gökyüzünü gösteriyor, diğer eliyle de yeri gösteriyor. Sanki iniş alanı burası der gibi. Ya da göktekileri yere çağırıyor olabilir. Nazca'da gariplikler sınırlı değil. Bilim adamlarının araştırmalarına göre çizgilerin olduğu yerlerde manyetik alan vardı. Ölçüm cihazları çizgilerin üzerine konulduğunda birden yükseliyordu. Bu çizgiler oldukça iletkendi. Çizgilerin üzerindeki iletkenlik çizili olmayan yerlere göre 8000 kat daha fazla. Bu muazzam bir değişim. Belki de manyetik alanı kullanıp iletkenlik sayesinde araçlarını fırlatabiliyorlardı. Ya da frenleyebiliyorlardı. Bazı bilim adamlarının bir diğer teorisi de bu alanın bir maden alanı olduğuydu. Uzaylıların maden alanı. Gerçekten uzaylılar da bizler gibi bir takım değerli maddelere ihtiyaç duyuyorlar mıydı? Belki de bu ileri seviyedeki dünya dışı toplumlar dünyadaki bir takım madenleri kullanıyorlardı. Nazca çöllerinde bir madde oldukça dikkat çekiyor. Nitrat. Nitrat bugün uzay çalışmaları için oldukça kullanılan bir madde. Neredeyse bütün uzay çalışmalarında roket yakıtı olarak nitrat kullanılıyor. Bu madde çizimlerin olduğu bölgede oldukça fazla. Belki de uzaylıları yüksek seviyedeki nitrat bölgeye çekmiş olabilir. Kendilerine gerekli olanı aldılar ve işleri bitince de geri döndüler. İhtimaller arasında bu da olabilir. Tıpkı Mısır'da olduğu gibi Nazca toplumunda da mumyalama kültürü vardı. Bölgede keşfedilen 30 ila 40 bin arası gömülü bulunan mumyalar vardı. Ama bunlar bizden biraz farklılar. Bu insanların kafatasları bugünkü insanlara kıyasla yaklaşık %20 daha büyük. Uzunca bir kafa yapılarına sahip. Fakat bu kafa yapıları doğuştan değil, sonradan oluşturulmuştu. Bir bezi kafalarına sararak uzun kafa yapılı nesiller yapmak istediler. Bunu yeni doğan bebeklerden itibaren uyguluyorlardı. Bu kafa yapılarıyla kime benzemek istediler? Anlatılan uzaylı vakalarında uzaylı diye aktarılan varlıkların kafaları uzundu. Acaba Nazca toplumu kendilerine tanrılarına benzetmek istemiş olabilirler mi? Bu açıklanacak en mantıklı teori olarak görülüyor. Açılan mezarlarda bir takım eşyalarda bulundu. Bu eşyaların üzerinde Nazca çizimlerine benzer şekiller vardı. Neredeyse bütün şekiller günlük eşyalara çizilmişti. Bu da ne? Bir de ölü törenlerinde kullanıldığı düşünülen manto çıkarıldı. Bu mantonun üzerine 500 bebek resmedilmişti. Kimisi dans ediyor, kimisi de ellerini havaya kaldırıyordu. Sanki dini bir tören gibi.